Aşırı heyecanlıyız, aşırı. Hazır mısınız? Geliyor. Kalbim yerinden çıkacak. Burası gerçekten sihirli bir yer. Ya arkadaşlar böyle bir şey olamaz. Böyle bir... Burada yağmur başladı. Machu Picchu. Baby hadi uyan. Günaydın, büyük gün geldi. Günaydın. Burada saat sabaha karşı. Saat 4 gibi bizi bir taksi aldı. İnkara'yı da getirdi. Şimdi herkesi check-inler yapıldıktan sonra pasaporttan servislere gönderiyorlar. Servislerden şimdi trene gidiyoruz. Yaklaşık 2 saatlik bir yolculuğumuz var. Macera başlıyor. Aşırı heyecanlıyız. Aşırı. İlk durak tamam. Şimdi biz Ollantaytambo'dayız. Çok zor. Ollantaytambo. Oradayız. Trene geçeceğiz. İlk durak burada bırakıyor. Şimdi kahve öyle tarz şeyler alacağız. Çünkü orada yok. Kahvaltı etmedik. Kahvaltı edeceğiz. Sonra görüşürüz. Trene geçiyoruz. Çocuklar gibi yerimde duramıyorum heyecandan. Evet, trendeyiz. Yaklaşık bir saatlik yolumuz var. Tren çok güzel, böyle giderken her yeri izleyebiliyorsunuz. Poderoso líder y vencedor, yo daré mi vida sin dudar. Pachacútec yo defenderé a tu pasos. Mi amor es tuyo. De Machu Picchu Pueblo. Pum. Artık son kilometrelerimiz. Bekle bizi Machu Picchu. Biz şimdi trenden indik. Şimdi Aguas Calientes'teyiz. Burada biraz bekleyeceğiz. Sonra otobüslerle Machu Picchu'ya doğru gideceğiz. Biz bileti kendimiz aldık. Yani bir turla almadık. Bileti kendiniz aldığınızda tur operatörü seçeneğini seçebiliyorsunuz. Biz de öyle seçtik. Şimdi bizi karşıladılar. Kendi ofislerine götürüyorlar. Saat 10'da bizim girişimiz. 2 saat boyunca bir şeyler yapacağız, dinleneceğiz. Ondan sonra Machu Picchu'ya giriş yapacağız. Kocam nasıl? Hemen yerli hayata büründük biz. Anında adapte oluruz. Ve ben... Çok yaklaştık. Çok yaklaştık. Machu Picchu'ya gitmek benim üniversiteden beri hayalim. Arkasında liseden beri hayalimmiş. O yüzden bizim için bu kadar önemli. Yani evet, dünyayı dolaşıyoruz ama Machu Picchu'nun ikimiz için çok özel, ortak bir önemi var. Geldik. Kalabalığa bakar mısınız ya? Hayallerimi gerçekleştirmeye şu kadarcık kaldı ve bu kadar insan aynı yere giriyor. Şimdi bilet kontrolünden geçtik ama içeride tripod yasak. O yüzden onu çantaya koymak zorunda kaldım. Telefonu böyle tutarak size anlatmaya çalışacağım. O yüzden şimdiden çok titrerse kusura bakmayın. Tur rehberimiz Carlos bize bu 2 saat içinde buraları anlatmak için yardımcı olacak. Deniz seviyesinden 2400 metre yükseklikteyiz şimdi. O yüzden biraz böyle dinlene gideceğiz tekrar. Gücümüzü kaybetmemek için. Bak, Agas kantisi orası dedi. Ha, Yani direkt. yürüme dediği orası aslında, oraya. Burası İnka yolu. Şu gözüken göstereceğim şimdi. Küçük yer, Alicantes geldiğimiz yer. Bazıları burada kamp yapa yürüyerek buraya ulaşıyorlar. Hatta Cusco'dan başlıyorlar tura.
Ama sanırım o çok uzun sürüyor. Bazıları da bizim gibi minibüste gelmiyor. Sadece şu yoldan böyle yürüyerek çıkıyor. Bütçeye göre. Yağmur ormanlarının bir kısmındayız. Bu da yetişen nadide orkidelerden biriymiş. Biz yürüyerek çıkarken bu kadar zorlanıyorsak bu insanlar yüzyıllar önce nasıl burada yer yapıp yaşamışlar? Gerçekten hayran kalmamak imkansız. Bütün bu yollara çıktık. Tek tek. Kalbim yerinden çıkacak. Basınçtan. İnanılmaz. Bu gördüğünüz şey ne biliyor musunuz? Tam bir İnka harikalarından biri, yiyecek deposu. Şimdi bulunduğumuz yerin batı tarafı çöl, doğu tarafında da yemyeşil ve Ant Dağları var. O yüzden mikro iklim bakımından aşırı zengin bir yer burası. Bunu bilen zeki İnkalılar ne yapıyor biliyor musunuz? Şehri geliyor buraya kuruyorlar ve 1000'den fazla patates türüyle 1500'den fazla meyve ve sebze yetiştiriyorlar burada. Sonra geliyorlar ürünleri de işte bu evlere koyuyorlar. Neden? Çünkü ürünleri taze kalması için. Daha önce de söylediğim gibi İnkalılar gerçekten inanılmaz zeki insanlar. Bütün o Machu Picchu fotoğraflarını, manzarasını gördüğünüz yere geldik. Herkes şimdi burada fotoğraf çekiliyor. Tabii ki biz de. Hazır mısınız? Geliyor. İşte dünyanın 7 harikasından biri olan Machu Picchu. Gerçekten böyle bir sihir, böyle bir güzellik yok. Yüzyıllar önce hiç teknoloji olmadan burası nasıl yapıldı? Sizce uzaylılar yapmış olabilir mi? Tabii ki de olamaz. Machu Picchu. Bugüne kadar çok iyi korunarak gelmiş olan bir İnka antik şehri. 13. yüzyılda Güney Amerika'nın en büyük krallıklarından birinden, yani İnkalılardan bahsediyoruz. Bu krallık yaklaşık dağlarda 40.000 kilometre yol yapmış bir krallık. Yani Kolombiya'dan Şili'ye kadar olan bütün bir topraklara sahip olan bir medeniyet İnkalılar. Şehir İnka hükümdarı Pachakutek tarafından 1450 yılında inşa ettirilmiş. İspanyol istilacılar 1532 yılında buraları işgal ederken Sık Dağlar arasında kalan bu şehri fark etmemiş. Bu sayede de zarar görmemiş. Machu Picchu'da yaklaşık o zamanlar 1000 kişi kadar yaşıyormuş. Şehrin inşası tamamlandıktan kısa bir süre sonra yayılan çiçek hastalığından dolayı şehri terk etmek zorunda kalmışlar. Şehirde daha çok üst akıllı insanların kaldığı rehber tarafından bize söylendi. O zamandan gelen herhangi bir kayıt olmadığı için maalesef ki o zamanki şehrin gerçek adı bilinmemektedir. İsmini bugün yakınlarda olan bir dağın zirvesinden almıştır. Peki 2007 yılında dünyanın 7 harikasından biri olarak adlandırılan bu yer sizce nasıl bulundu? Tarih kitapları 1912'de Amerikalı bir profesör olan Bunyan tarafından keşfedildiğidir. Ama aslında gerçeğin zaten yerliler tarafından burasının bilindiği ama söylenmediğidir. Hatta hikayede der ki 50 sent karşılığında Machu Picchu denilen bir yerdeki harabeleri gösterebileceğini söyleyen bir köylü işte bu keşfe sebep olmuştur. Burası gerçekten sihirli bir yer. Eğer imkanınız varsa, eğer böyle bir hayaliniz varsa sakın kaçırmayın. Çünkü gerçekten anlatılmaz. Tur rehberimiz şimdi gitti çünkü 2 saat üzerine anlaştı ama biz böyle sindire sindire burayı gezmek istiyoruz. İlk anda da bizim gözlerimizi kapattı. Böyle el ele tutuştuk arka arkaya. Ondan sonra gözlerinizi şimdi açın dedi. O anı size anlatamam. Böyle gözlerinizi bir açıyorsunuz. Şu dünyanın gerçekten 7 harikası. Burası Huayna Picchu. Bu da diğer yüksek olan da. Buradan daha yüksek. Biz çok istedik buraya çıkmayı ama sınırlı insan çıkıyor ve aynı gün içinde ikisine birden çıkmaya vakit yetmiyor. O yüzden belki yolumuz bir daha buraya düşerse özellikle Huayna Picchu'ya çıkmak için geleceğiz. İşte bu gördüğünüz tarım terası muhafaza için yapılmış. Çünkü erozyonu önlemek için. İkincisi tarım için yapılmış. Beslenmeleri için. Bu arada İnkalar tarım konusunda çok gelişmişler. Bu teras bahçeleri bu Machu Picchu'nun belki arkadaki rehber koko yaprağının neden kullanıldığını anlatıyor. Hava için, ferahlamak için ve yükseklik korkusu içinmiş.
Böyle ben gelmeden önce size faydalı olabilmek için ve kendim için böyle notlar hazırlıyorum. Bu notlara göre biz kendi planımızı çiziyoruz. Çünkü bazen rehberlere güvenemiyorum ben. O konuda biraz problemim var. Bir de rehber konusu benim pek yapıma uymuyor. Kendimi gerilmiş hissediyorum. Rehberimizi gönderdik. Kendi rehberlerimizi kendimiz yapıyoruz. Anlatılacak her yeri ben size teker teker anlatacağım. Şu aşağıda gördüğünüz yapı buranın en önemli tapınaklarından biri Güneş Tapınağı. Biz şu an Güneş Tapınağı'nın seyir terasındayız. Güneş Tapınağı İnkalar tarafından Machu Picchu'nun içindeki güneşe haraç vermek ve adak sunmak için inşa edilen kutsal bir bölgeymiş. Burası Machu Picchu'nun en popüler turistik yerlerinden biri. Bazı tarihçilere göre ise Machu Picchu'nun inşa edilmesini emreden ünlü İnka İmparatoru Pachacutic'in mumyası işte burada gömülmüştür. Benim için en ilgi çekici tarafı burasının bir çeşit tapınak olduğu kadar astronomik gözlem alanı olarak kullanılmasıymış. Yaz gün dönümlerinde gün doğumu sırasında iki pencere tapınağın orta kayısına gölgeler düşürüyormuş. Güneş 21 Haziran kış gün dönümünde doğudaki pencereden, 21 Aralık yaz gün dönümünde ise güneydoğudaki pencereden doğmasıymış. Yani bununla birlikte İnkalar yıldızların da hareketlerini işte buralardan gözlemliyor ve hasat zamanına da karar veriyorlarmış. Şimdi burada görülmesi gereken en önemli yapılardan biri Intihuatana taşındayız. Burası kalenin kalbinde Didim bölgenin en yüksek kısmında yer alıyor. Güneş ışınlarını alırken gölgesi yerde ekim ve hasat zamanını gösterdiği için oldukça önemli bir yer. Ama en enteresan tarafı ne zaman bu taşlardan biri yok edilse İnkalar tanrıların orayı terk ettiğine inanıyorlarmış. Bu bağlılıklarını gören İspanyollar ise bütün Intihuatanaların aranıp bulunarak yok edilmesini emretmiş. Neyse ki Machu Picchu'yu bulamadıkları için buradaki taşları yok edememişler. Buradaki popüler inanç ellerinizi oraya koyarak kişinin güneşin enerjisiyle dolduğunu belirtiyormuş. Taşlardan oyulmuş Intihuatana İnkaların bir çeşit astronomik takvide denilebiliyormuş. İlkbahar ve sonbahar ekinoks zamanlarını kusursuz bir şekilde gösteriyormuş. Bu günlerde gün ortasında güneş tamamen bu sütuna üzerine denk geliyor ve gölge oluşturmuyormuş. Bu anı şöyle tanımlıyorlar. Güneş o anda tüm kudretiyle buraya oturur ve bağlanır. İnkalılar bugün de güneşin bu taşa bağlandığını ve kuzeye doğru hareketini durdurduklarını düşünerek kutlama yapıyorlarmış. Şurada gördüğünüz pencereye buradan baktığınızda simetri bir şekilde aşağıdan üstte bütün pencereler aynı şekilde inşa edilmiş. Aynı güneş gözlem evi gibi. Şu da Huayna Picchu. Şurada gördüğünüz taş Huayna Picchu'nun tam karşısında. Bu taş özel olarak ona benzetilerek oyulmuş. Önemi bu. Bu küçük, bu büyük. Bu küçük, bu büyük. Burada yağmur başladı, hava kapandı ama bizim turumuz zaten bitiyor. Biz kendimiz oyalanıyoruz. Size son yeri göstereceğim. Şu evin altında gördüğünüz yapı, hemen çaprazındaki yapıda Kral Mezarlığı.
Şu güneş tapınağının altında. Bu son yerde. Nasıl tipim? Tam bir moda özürlüsü gibi ama şu an ıslanmamam gerekiyor. Çünkü yolumuz uzun. Gracias. Şimdi çıkış yolundayız. Tarım alanlarını görüyorsunuz. Baby, patates başka ne yetişiyor ama en çok patates yetişiyormuş değil mi? Mısır var. Ha, mısırla patates. Doğru. Buraların zaten sulama kolaylığı olsun diye de biraz önce anlatmıştım. Bu şekilde yapılıyor. Ya arkadaşlar, böyle bir şey olamaz. Böyle bir mimari. Yani binlerce yıl önceden bahsediyoruz. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. İşte kağıt kalem olmadığı için nasıl yaptıklarını aktaramıyorlar. İnanılmaz bir şey yani. Şimdi geldik güzergahtan geri dönüyoruz. Kasabaya iniyoruz önce. Biz sonunda minibüse ulaşabildik. Gördüğünüz gibi sıçan gibiyiz. Berbat durumdayız yani şu an. Geldiğimiz güzergahtan geri dönüyoruz. Şimdi kasabaya gideceğiz. Orada biraz oyalanmayı düşünüyoruz. Videoda çekeriz diye. Eğer yağmur yoksa şanslıyız. Ama inanılmaz bir şansa sahibiz. Turu bitirdik ve yağmur başladı. Eğer bu yağmur ilk gittiğimizde olsaydı hiç düşünemiyorum bile. Çünkü şimdi yeni girenlerin hepsi o yağmurda onu gezmek zorunda kalacak. Kasabadayız. Biz yine bir sıradayız. Çünkü burada Kültür Bakanlığı gibi bir yer var. Machu Picchu'ya gittiğiniz zaman sizin pasaportunuza pul ya da mühür basıyorlar. Machu Picchu'ya gittiğinize dair. Bu Machu Picchu'nun şanındandır. O yüzden biz de bunu kaçırmadan gitmek istemedik. Bekliyoruz. Buenas tardes, los que tienen ticket. Machu Picchu. Boş ama bu. Biz Machu Picchu'dan geldik. Treni bekliyoruz. Ama ben fark ettim ki Machu Picchu'dayken size orayla ilgili geniş bilgiler vermedim. Hazır oturuyorken, manzarada bu kadar güzelken size o bilgileri vereyim dedim. Machu Picchu, Quechua dilinde Machu Picchu demekmiş. Yani dünyanın 7 harikasından biri seçilmiş. Diğerine de gitmiştik Brezilya'da. İsa heykelini de gördük. O yüzden dünyanın 7 harikasının ikisini videoları izlerken net bir şekilde görebilirsiniz. 2450 metre yükseklikte orası. O yüzden mesela biz ilk şey gibi düşünmüştük. Ben hep şey hayal ediyordum. Hani Cusco'dan çok daha yüksekte diye hayal ediyordum. Ama Cusco öyle değil. Cusco Machu Picchu'dan çok daha yüksekte. 1450 yıllarında Pachacutec tarafından inşa edilmiş. 1530 yılında İspanyollar Cusco'yu işgal ettiği zaman burası ağaçların arasında kaldığından, yani yağmur ormanlarının arasında kaldığından dolayı İspanyol işgalciler burayı bulamamışlar. Zaten daha önce de söylemiştim. Var olan bütün yapılarını yakıp yıkmışlar. Sadece bir tane antik kent kalmıştı sanırım. Burayı da bulamadıkları için kendi orijinal halinde kalabilmiş. İspanyollar Perululara çiçek hastalığını getiriyorlar. Bu şekilde zaten ele geçiriyorlar. Çiçek hastalığı olan insanların battaniyelerini size yardım ediyoruz diye İnkalara veriyorlar. Onların bağışıklığı olmadığı için çok büyük sayılarda insan vefat ediyor. Machu Picchu'nun terk edilmesinin sebebi de çiçek hastalığı olduğu düşünülüyor. Bugün bize rehberimiz de söyledi. Zaten daha önce araştırmalarıma göre de kabul gören teori Machu Picchu'da üst akıl insanları, yani filozofların, astrolojiyle uğraşanların, mimarların, bilim adamlarının yaşadığı. Ben bugün sordum ona, ilk önce üst iyice soylular mı, yani zenginler mi dedim. Hayır dedi. Çok zekiler, üst akıllar burada yaşıyor. Yani şu an görünen teori, kabul edilen teori bu yöndeymiş. Machu Picchu tekrar keşfedildiği zaman
İçinde 50 tane, 50'ye yakın mezar ve 100'den fazla iskelet bulunuyor. İlk önce bu iskeletlerin %80'inin kadın olduğu düşünülüyor. Ama sonra incelendiği zaman bunların hemen hemen birbirine yakın oldukları görülüyor. 1912 ve 1913 yıllarında Peru'ya İnkaları araştırmak için Yale Üniversitesi'nden Bingham diye bir profesör geliyor. Bu profesör İnkalar hakkında araştırmalar yapıyor ve orada yaşayanlara teker teker İnkalar hakkında sorular sormaya başlıyor. Ve bir çiftçi Machu Picchu'yu profesöre anlatıyor, götürüyor. Ama bugün ben araştırdığımda bunu görmemişim ama bugün rehberin söylediği ilk önce dağın en üst kısmını buluyorlar. Ondan sonra Machu Picchu'nun diğer kısmı keşfediliyor. Ama bahsedilen diğer bir teori de aslında Bingham burayı 2 yıl önce bulmuş. İçinde ne kadar altın varsa, ne kadar değerli eşya varsa onları Amerika'ya taşımış diye de bir teori var. Machu Picchu, Peru'nun çok turistik bir bölgesi. Bu yüzden çökme endişesinden dolayı günlük 2000'den fazla kişiyi antik kente almıyorlarmış. Huayna Picchu'yu da 400 kişiden fazlaya almıyorlarmış. Yani Machu Picchu hakkında anlatabileceğim şeyler bunlar. Benim size söylemek istediklerim. Ya dediğim gibi umarım gelirsiniz, görürsünüz. Bizim hayalimizi de gerçekleştirdik. O yüzden şu an ayrı bir keyif içindeyiz. Bizim yemeklerimiz geldi. Bu arada burada herhangi bir yere işte gece de gitseniz, gündüz de gitseniz hemen böyle bir mısır getiriyorlar. Çünkü mesela Çağrı şeylerinde demek ki şey indi, sen söyle, rehber. Grup oradan travmak rehbere avantaj sağlıyor. Tabii. Rehber Eğer sonra şeyse. beraber götürüyor. Ama bu sefer de grup Rehber yapsaydı. Bir de çekecek bir şey fotoğraf çektiremez. Hayır o değil. Çünkü şey çok kötü. Adam 2 saatte bitirecek, orayı tamamlıyor. Hepsinin öyle. O gezenlerin hepsi tamamlıyor. Ama senle ben tam 2 katı yaptık. Yani adamın bir turladığı şeyi senle ben 2 tur aldık. Biz dönüyoruz artık. Tren istasyonundayız. Ama daha yolumuz uzun. 7 trenine bilet almıştık. Bugün bütün biletler satıldığı için diğer biletleri bulamadık. Hala üzerime ıslaklıyız ama şimdi artık yavaş yavaş dönüşe geçtik. Bizden şimdilik bu kadar. Yarın görüşmek üzere.